Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Bugün ilk temizlik videomu çekmeye karar verdim. Bu ne olacak? Bana Instagram'dan da, YouTube'dan da defalarca sorduğunuz cam, seramik ve siyah ocağınızı nasıl temizliyorsunuz videosu olacak. Benim kullanacak olduğum ürünler sabit ürünler değil. Zaman zaman bu ürünlerde ben de değişiklik yapabiliyorum. Ama şu anda kullanacak olduklarımı az sonra sizinle zaten paylaşacağım. Ben normalde günlük olarak her yemek sonrasında ocağımı mutlaka siliyorum ki yağ lekeleri birikmesin. Fakat ocak illaki kalıntıları oluyor. Bir de aylık yaptığım temizliğim var. Şimdi size aylık yapmış olduğum temizliği göstereceğim. Ben ocağımı nasıl siliyorum? Eminim ki sizin de kendinize özgü metotlarınız var. Sizin de kendinize özgü kullandığınız bir takım ürünler var. Bunları da bu videomun altına yazarsanız, benimle paylaşırsanız ben de çok mutlu olurum. Ben de sizden fikirler öğrenmiş olurum. Şimdi zaman kaybetmeden önce üstümü değiştiriyorum, saçlarımı topluyorum ve ocağın temizliğine başlıyorum. Size kısacık şu anda kullanacak olduğum malzemelerimi göstereyim. Öncelikle bir bulaşık deterjanı. Şu seramik temizleyici deterjanı ben Boş servisinden almıştım. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten etkili ve çok güzel bir deterjan. Bunu kullanacağım. Buna alternatif olarak size hemen şunu da göstermek istiyorum. Eğer fiyatı yüksek gelir ise alternatif olarak Rossmann'dan alacağınız bu Domol'ün serisinden deterjanla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bulaşık süngerine ihtiyacım var. Spatula'ya ihtiyacım var. Hatırlarsanız mutfak çekmecesi videomda bu spatula'yı ben göstermiştim. Bunu ben Boş servisinden aldım. Fiyat olarak oldukça pahalıya gelmişti bana. Buna da alternatif olarak yine Rossmann'dan benzeri bir spatula'yı çok daha uygun fiyata edinebilirsiniz. Şöyle kuru bir bezim var kurulamak için. Bu bezin çok büyük bir önemi var. Çünkü ocakta su lekesi bırakmaması gerekiyor. Ben bu bezleri daha öncesinden, yani daha doğrusu yıllar önce Petra'dan almıştım. Şöyle Perla'nın ve çok memnunum. Aklınızda olsun, çok kullanışlı ve çok güzel bezler. Bulaşık süngeri, nemli bir bez. Öncelikle dikkat edecek olduğumuz en büyük husus ocağımızın soğuk olması. Çünkü bu metallerden ellerimiz yanabilir. Ben bu metalleri hemen şöyle bir kenara koyuyorum. Daha sonra da bunların temizliğini yapacağım. Ve yine bunları da alıyorum. Benim bunlar sabit olduğu için çıkaramıyorum. Ama orayı da az sonra temizleyeceğim. Bunları da bir kenara alıyorum. Ve biraz bulaşık deterjanı döküyorum. Nemli bir sünger ile, özellikle yumuşak tarafı ile silmeye başlıyorum. Ben normalde ocağımı her bulaşık yıkadıktan sonra mutlaka siliyorum ki yağlar, kirler birikmesin. O sebeple ocağım aslında çok da kirli değil. Ama yine de lekeler var. Şöyle iyice köpürttükten sonra bir 15-20 dakika bu şekilde yumuşamasını bekleyeceğim lekelerin. Söylediğim gibi ocağım çok kirli değil. Fakat uzun süredir şu temizliği yapmamıştım. Günlük olarak temizliğimi yapmıştım. Şimdi bu spatula ile bir defa seramik ocağımın üzerinden geçeceğim. Bunu kullanırken köşelerine özellikle çok dikkat ediyorum. Çünkü dikkatli kullanmazsak ocağımız çizilebiliyor.
Her ihtimale karşı ben şurada gördüğünüz bu metal aksamı yine bulaşık deterjanı ve sünger ile sileceğim. Bu defa süngerimin sert yüzeyini kullanıyorum. Kulpların olduğu yeri de şimdi nemli bir bez ile köpüğünü aldıracağım. Ve seramik temizleyicim ile şimdi ocağımı temizleyeceğim. Yine sünger ile ocağımı ovalıyorum. Bu yüzeyiyle de yine metallerin üzerinden bir kat daha geçeceğim. Şimdi birkaç defa nemli bezim ile köpüğünü aldıracağım. Benim ocağımın metal parçalarında çok fazla leke yok. Eğer çok fazla leke olmuş olsaydı ben Rossmann'dan aldığım bu Edelstahlreiniger adlı Domol'ün deterjanı ile temizleyecektim. Yine nemli bir bulaşık süngerinin sert tarafıyla iyice ovalayacaktım. Bu da size fikir olsun. Şimdi de ocağımı kuruluyorum. Ocağımın bu metal parçalarıyla açıkçası çok fazla uğraşmıyorum. Çünkü Emve'in bu yağ çözücüsünü kullanıyorum. Bunu üzerine sürüyorum. Kirlilik derecesine göre 15 dakika, 20 dakika ya da yarım saat beklettikten sonra bulaşık makinesine atıyorum. Az sonra yağların nasıl aktığını siz de görebileceksiniz. Ben bir aydır bu videoyu çekebilmek için bunları bu şekilde detaylı olarak temizlemedim. Video çekmeyi bekledim. Normalde her 10 günde bir ben bu metal parçaları yıkıyorum. Şu küçük parçaları da birazcık bununla temizleyeceğim. Bol bol sürüyorum. Az sonra bir yarım saat bu şekilde beklettikten sonra bulaşık makinesine yerleştireceğim. Ve bulaşık makinesinden çıktıktan sonra size tekrar göstereceğim. 10 dakika sonra bunları tersine çevirip arkasına da süreceğim. Şu anda eldivenlerimi taktım çünkü elimle temas etmek durumunda kalacağım. Bu deterjan oldukça kuvvetli bir deterjan. Çıkan yağı görebiliyor musunuz? Şimdi bir de bu tarafına yağ çöz süreceğim.
Her ihtimale karşı önce süngerimle sürtüp daha sonra hepsini bulaşık makinesine koyacağım. Bunlar da dahil olmak üzere. Küçük bir hatırlatma daha yapmak istedim. Şimdi ben bunları bulaşık makinesinde yıkayacağım. Fakat yağ çözlü oldukları için kesinlikle metalle birlikte yıkamayacağım. Bunu da hemen böyle unutmadan söylemiş olayım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size küçücük de olsa bir fikir verebilmişimdir. Videonun başında da söylediğim gibi lütfen siz de kendi ocağınızın temizliğinde kullandığınız metotları videomun altında paylaşınız. Ben hepsini dikkate alıyor ve okuyor olacağım. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kanalımın bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.